Herkese merhaba. Bugün inanılmaz bir konuya dalıyoruz. CRISPR gen tedavisi. Hani şu bilim dünyasını resmen temelinden sarsan, tıp için yepyeni bir çağın kapısını aralayan teknoloji. İşte olay burada başlıyor. Bakın, ilk CRISPR tedavisi resmen onaylandı, artık laboratuvardan çıktı ve gerçek hayatta. Peki, bu ne anlama geliyor? Artık hastalıklar tarih oldu diyebilir miyiz? Genetik kaderimizi baştan yazmanın eşiğinde miyiz? Yoksa bu devrimin önünde daha upuzun zorlu bir yol mu var? İşte bugünkü analizimizde tam olarak bu sorunun peşine düşeceğiz. Pekala, hazırsanız konunun derinliklerine dalalım. Önce CRISPR hikayesindeki o ilk büyük zafere ve bu sistemin aslında nasıl çalıştığına bir bakalım. Şimdi CRISPR dediğimizde aklınızda canlanması gereken şey çok basit aslında. Hani bir bilgisayar metninde yazım hatası yaparsınız da bul ve değiştir komutunu kullanırsınız ya. İşte CRISPR'da tam olarak bu. Genetik kodumuzdaki hatalı harfleri, yani kusurlu genleri buluyor, moleküler bir makas gibi kesip atıyor ve yerine doğrusunu yapıştırıyor. Gerçekten de inanılmaz hassas çalışan bir teknoloji bu. Şimdi, ilk onaylanan tedavide kullanılan yöntem çok ilginç. Buna atölye yaklaşımı da diyebiliriz. Teknik adı ex vivo. Yani tedavi doğrudan vücudun içinde yapılmıyor. Düşünün, hastadan hücreler alınıyor, adeta bir tamir için laboratuvara, yani atölyeye götürülüyor. Orada genetik olarak düzeltiliyor ve sonra sapasağlam bir şekilde ait oldukları yere, yani hastanın vücuduna geliveriliyor. İşte o tedavinin adı CASGVY. Bu artık bir teori falan değil, tamamen gerçek, onaylanmış ve kullanılan bir tedavi. Hedefi ne mi? Orak hücreli anemi hastaları için hayatı gerçekten kabusa çeviren o korkunç ağrı krizlerini ciddi şekilde azaltmak. Yani bu, CRISPR vaatlerinin kağıt üzerinde kalmayıp somut bir başarıya dönüştüğü o tarihi anlardan biri. Peki, bir sonraki aşama ne? İşin asıl heyecan verici ve bir o kadar da zorlayıcı kısmı, hayal edilen şey, genleri laboratuvarda değil, doğrudan insan vücudunun içinde onarmak. İşte asıl büyük hedef bu. İşte in vivo yöntemi de tam olarak bu. Bu görsel o iddialı hedefi çok güzel anlatıyor. Fikir şu, vücuda adeta minicik bir genetik tamir kiti yolluyorsunuz ve bu kit doğrudan sorunun kaynağına gidip gereken onarımı yapıyor. Tabii bu başarılırsa tedavi edilebilecek hastalıkların sayısı inanılmaz artar. Bu yaklaşımın potansiyelini bir düşünün. Mesela karaciğeri hedef alan bir tedavi geliştiriyorsunuz. Vücuda zararlı proteinler üreten o sorunlu geni tek bir enjeksiyonla hem de kalıcı olarak susturabiliyorsunuz. Düşünsenize, transtiretin amiloidozu gibi hastalıklar için bu resmen oyunun kurallarını baştan yazmak demek. Ama işte tam da bu inanılmaz umutlar yeşerirken madalyonun diğer yüzüyle, o acı gerçekle karşılaşıyoruz. Çok yakın bir zamanda bir klinik çalışma sırasında maalesef bir hastanın ciddi bir yan etki sonrası hayatını kaybettiği ve çalışmanın durdurulduğu haberi geldi. Bu haber hepimize bu yolda ne kadar dikkatli ve temkinli ilerlemek gerektiğini çok net bir şekilde hatırlattı. Ancak bilim bu tür geri adımlarla durmaz. Tam tersi olur. Bu kötü deneyimlerden dersler çıkarır ve daha da iyisini, daha hassas araçları geliştirmek için kolları sıvar. İşte karşımızda yeni nesil teknolojiler var. Bunları CRISPR'ın daha gelişmiş, daha rafine versiyonları gibi düşünebilirsiniz. Mesela base düzenleme, DNA zincirini tamamen kesmiyor, onun yerine sadece tek bir genetik harfi kimyasal olarak düzeltiyor. Adeta bir silgiyle silip yeniden yazıyor gibi. Prime düzenleme ise daha da yetenekli. O bildiğiniz ara ve değiştir komutu gibi çalışarak daha karmaşık genetik cümleleri bile yeniden yazabiliyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Bilim, karşılaştığı zorluklardan ders alıp sürekli kendini geliştiriyor. Peki, bu kadar zorluktan bahsettik. Gelin şimdi de tam tersine CRISPR'ın net bir başarıya doğru ilerlediği bir alana bakalım. Göze. EDIT 101 isimli bu deneme bize çok kritik bir şey öğretti. Başarı her organda aynı oranda gelmeyebilir. Peki neden göz? Çünkü göz, vücudun geri kalanından izole, kapalı bir kutu gibi. Bu sayede tedaviyi doğrudan hedefe, lokal olarak uygulayabiliyorsunuz ve etkilerini çok daha kolay takip edebiliyorsunuz. Bu durum, genetik körlükle savaşan hastalar için gerçekten de muazzam bir umut ışığı demek. O halde geldik can alıcı noktaya. Bugünkü ilerlemelerle o hayal ettiğimiz hastalıksız gelecek arasında duran temel engeller neler? Gelin bunlara bakalım. Tüm bilim dünyasının kafa yorduğu 3 temel sorun aslında bunlar. Birincisi,
Teslimat, yani bu genetik tamir kitini vücutta doğru hücreye, başka hiçbir yere zarar vermeden nasıl göndereceğiz? İkincisi, güvenlik. Ya bu moleküler makas yanlış yeri keserse, bu hedef dışı etkilerden nasıl kaçınacağız? Ve üçüncüsü, belki de en zoru, maliyet ve erişim. Bu devrim gibi tedavileri kim, nasıl karşılayabilecek? İşte o son sorunun cevabı bu grafikte gizli. Rakamlar gerçekten akıl almaz. Milyon dolarları aşan fiyat etiketlerinden bahsediyoruz. Bu durum, bu harika tedavilerin önündeki en büyük engellerden birini, o devasa finansal duvarı çok acı bir şekilde yüzümüze çarpıyor. Peki, toparlamadan önce gelin hızlı bir turla CRISPR hakkındaki doğru bilinen yanlışlara, yani mitlere ve gerçeklere bakalım. İlk mit. Birkaç yıla tüm hastalıklar biter. Gerçek. Maalesef hayır. Bu kesinlikle doğru değil. Her hastalık, her doku farklı bir zorluk demek. Bu bir sihirli değnek değil. Bu bir maraton, 100 metre yarışı değil. İkinci mit. Vücut içine yapılan tek doz tedavi her zaman güvenlidir. Gerçek. Kesinlikle hayır. Az önce konuştuğumuz gibi bu tedavilerin riskleri var ve devam eden çalışmalarda çok yakından takip ediliyor. Güvenlik her şeyden önce gelir. Ve son mit, daha işe yarayan hiçbir CRISPR tedavisi yok. Gerçek. Bu da tamamen yanlış. En başta konuştuğumuz Casgevy resmen onaylandı ve kullanılıyor. Bu teknolojinin sadece bir umut olmadığını, gerçek hastalara gerçek faydalar sağladığını kanıtlıyor. Evet, özetle şunu söyleyebiliriz. Devrim başladı. Ama bu daha önce de söylediğim gibi bir maraton. İlk onaylar, yeni nesil teknolojiler, umut veren denemeler, bunların hepsi çok heyecan verici. Fakat güvenlik ve erişim gibi o büyük sınavları çözmeden hastalıklar artık tarih oldu demek için sizce de henüz çok erken değil mi?